Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu runner modelini yapacağız. Ben yaparken çok keyif olarak yaptım. Yapılışı gayet kolay ve şık. Masada da gayet şık duruyor. Ben çok beğendim. Çok dar ne çok geniş. Tam benim masamın enine göre güzel bir ölçüde oldu. Ben bunun modelini sarkıtarak yaptım. Siz bunu isterseniz kısa olarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde duracak şekilde de yapabilirsiniz. İster runner ister sehpa örtüsü, isterseniz konsollarınızda yapabilirsiniz. Konsol örtüsü olarak istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben runner olarak kullandım. İsterseniz sehpa örtüsü olarak da yapabilirsiniz. Genelde ben runnerları sarkıtarak sevdiğim için sarkıtarak yaptım. Eğer siz masanın üstünde kısa seviyorsanız kısa da yapabilirsiniz. Standart ölçüde yapmadım. Masanın uzunluğundan sarkma payı verecek şekilde püskülü de hesaplayarak boyunu o şekilde yaptım. Siz de kendi kullanacağınız alana göre ölçüsünü yapabilirsiniz. Modelimize başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videoma destek için beğen ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Benden görüp yapan arkadaşlar sosyal medyalarda paylaşım yaparken açıklama kısmında benden bahsederseniz sayfama yönlendirirseniz sevinirim. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Runner modelini yaparken ben bu şekilde bambu ip kullandım. Ben Amerika'da yaşıyorum. Hobby Lobby mağazasından aldım. Bambu ip, ipimin özelliği %50 koton, %50 viskon yazıyor arkasında. Bu ipi ince olduğu için tercih ettim ve çok yumuşak bir ip. Bebek örgülerinde kullanılıyor. Rengi hardal sarısı. Püskülünde de böyle pufuduk olması için bu tarz bir ip kullandım. Bu da %100 koton yazıyor bu ipte de. Bu ipimde gramda 46 metre ip varmış. Bu ipimde 113 gramda 235 metre ip varmış. Bu ölçülere bakarak ipin kalınlığını anlayabilirsiniz. Bunu bu ipten kullanmak zorunda değilsiniz. Bu Türkiye'deki %100 koton iplere benziyor. Biraz ince onun gibi. Normalde benim kullandığım kalın ipler gibi değil. Kalın iple bu modeli denedim. Bu ince ip kadar güzel durmadı. Türkiye'deki ince koton ipleri kullanabilirsiniz. Benim gibi bambu kullanmak zorunda değilsiniz. Ben sadece ince olduğu için ve rengi için tercih ettim. Farklı ipleri kullanabilirsiniz. Bu modelde İnce ip daha yakışıyor. Bunu dantel ipiyle de yapabilirsiniz. Dantel ipiyle yaparken biraz daha eklemeniz gerekiyor. Çünkü dar olacaktır. Normalde bir orta kısmı bir de iki çilek var kenarda. Ama dantel ipiyle yapacaksınız. Bir orta bir de çilek kısmı daha ekleyip modeli genişletebilirsiniz. İstediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Bunu yastık da yapabilirsiniz. Saniye de yapabilirsiniz. Bluz da oluyor bu modelden. Bunu bluzda da kullanabilirsiniz. İstediğiniz her alanında kullanabilirsiniz. Bu modeli yaparken bu ipten yaklaşık 3 tane ip gitti. 3. ipten çok az ip kaldı. Bu kadar ip kaldı. Masamın boyunda yaptım ve masamdan sandalyeye değmeyecek şekilde sarkıtarak yaptım. Siz kendi masanızda kullanacağınız alana göre sehpa örtüsü olur, masa örtüsü olur. Ona ölçerek yapabilirsiniz. Standart ölçü yapmadım ben. Bu modeli sarkıtarak kullanacaksınız. Benim gibi kalın püsküller kullanmayın. İnce ip ya da hafif püsküller yaparak kullanın. Çünkü esneyen bir modeli aşağı doğru çekiyor. O yüzden ince püskül ya da az kullanmaya çalışın. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videoma like ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Ben bu modelin tarifini anlatırken normalde hani trabzanları sürekli videolarda trabzan olarak anlatıyorum. Videolarımı yabancılar da izlediği için çok fazla altyazı eklememi istemişlerdi. Ben de son zamanlarda artık altyazı eklemeye başladım. Altyazı çeviri yaparken otomatik çeviri kullanıyorum. Trabzan kelimesini ve bazı kelimeleri otomatik olarak çevirdiği için çok anlamsız bir kelimeler çeviriyor. Ben o yüzden Trabzan yerine tığ işi diyeceğim. O zaman tam olarak onların kendi dillerinde çeviriyor. Trabzan demeyeceğim. Eğer belki yanlışlıkla ağzımdan kaçırmış olabilirim. Trabzan kısımlarını yani ikili trabzanlara tığ işi diyeceğim. Modelde karışıklık olmasın. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Modelin alt tabanını oluşturmak için toplamda 61 zincir gerekiyor.
3 dönüş zinciri var. Bu 3 dönüş zinciri de bunun içinde, toplamda 61 zincir. Ama ben ne olur ne olmaz diye ekstra zincir çekeceğim ve sonra sökeceğim. Ama bu modelin tabanı için 61 zincir gerekiyor. Bu modeli yaparken 4 milimetre tığ kullandım. Siz elinize ve ipinize göre farklı tığlar tercih edebilirsiniz. Zincir çekerken çok sıkı çekmiyorum. Çünkü başlangıç kısmı gergin olmaması için. ...61 tane zincir modelin başlangıç kısmı için çektim. Şimdi ekstrada 5 tane zincir yapacağım. Bu 5 tane ekstra, ne olur ne olmaz eksik gelirse kullanmak için fazlasını sökeceğim. Tığımı, ipimi doluyorum. 4. zincirin üzerine bir tane tığ işi yapıyorum. Bu benim 3 tane zincir. İlk tığ işim sayılıyor. Bu ikinci tığ işim. Arada 2 zincir çekiyorum. İpimi tığın üstüne alıyorum. Aynı boşlukta 2 tane daha tığ işi yapıyorum. Beş zincir. Bu aşağıdan 6 tane zincir atlayacağız. 7.'ye aynı bu işlemi yapacağız. 2 tane tığ işi. 1 2 3 4 5 6 7.'ye batıyoruz. 2 tane tığ işi yapıyoruz. 1 2, aynı boşlukta 2 tane tığ işi, arada 2 zincir. Tekrar tığıma doluyorum, aynı boşlukta 2 tane tığ işi. Tekrar 5 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5, tığıma doluyorum. Aynı buradaki gibi 7. zincirden aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7, 7. zincirden bir, aynı boşlukta 2 tığ işi, 2 zincir, aynı boşlukta 2 tane tığ işi. Bu kenar çilek yapma yerini hazırladık. Şimdi orta şeridini yapacağız. 5 zincir, şimdi tekrar 7.'de bir tane sık iğne yapacağız. Bunu yapmayacağız. Şimdi tekrar 7 tane zincir sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7, 7.'de bir sık iğne yapıyorum.
5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3. zincire bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi ortadaki zincir halkalarını oluşturuyoruz. Bu şekilde toplam 5 tane yapacağız. Bu 1 5 zincir, 3. zincire bir sık iğne yapacağız. 1 2 3. Beş zincir, 3. zincire bir sık iğne. 1 2 3 5 zincir, 3. zincir üzerine bir sık iğne, bir sık iğne. Şu anda toplam 4 tane oldu. Benim 5 tane yapmam gerekiyor. Bir tane daha yapıyorum. 5 zincir, 3. zincirin üzerine bir sık iğne. Şimdi buradan sonrası aynı burası gibi yapacağız. 5 zincir çekip bu işlemi yapacağız. Sonra bu aynı işlemleri kenara doğru devam edeceğiz. 5 zincir, 7. zincirin üzerine aynı bu şekilde ikili tığ işi, 2 zincir ikili tığ işi yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7. 7. zincirin üzerine 2 tane tığ işi yapıyorum. 1 2 2 zincir, 2 tane tığ işi. Beş zincir, 7. zincir üzerine aynı işlemi tekrar ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Bir, iki zincir, aynı boşlukta 2 tığ işi, 5 zincir, sonuncuyu yapıyoruz. 7. zincir üzerine aynı işlemi tekrar ediyoruz. Aynı boşlukta 2 tığ işi, 2 zincir, aynı boşlukta 2 tığ işi. Şimdi 3 zincir çekip sıramı dönüyorum. Burada zincirim fazla. Şimdi fazlalığı söküyorum. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Sonra ipimi saklayacağım. Ben genelde taban kısımlarında fazla zincir çekip bu şekilde söküyorum. Ne olur ne olmaz diye fazladan çekiyorum. 3 zincir, sıramı dönüyorum. Bu benim ilk tığ işim.
İkincisini boşlukta yapıyorum. Ve toplamda 2 olmuş oluyor. 2 zincir. Tığıma doluyorum. Aynı boşlukta 2 ikili tığ işi yapıyorum. Beş zincir çekeceğim. Aynı işlemi tekrar edeceğim. 5 zincir çekeceğim. Aynı işlemi tekrar edeceğim. Beş zincir. Boşluğun içinde aynı işlemi. 2 ikili trabzan, yani 2 ikili tığ işi, 2 zincir, aynı boşlukta 2 ikili tığ işi. Beş zincir, aynı boşlukta aynı işlemi yapıyoruz. 2 ikili tığ işi, 2 zincir, 2 tığ işi. Şimdi tabanı oluşturduktan sonra bundan sonraki sıralarda boydan boya göstermeyeceğim. Çünkü diğer yarısı bu yarısının aynısı. Ben sadece bu kısma kadar göstereceğim. Ondan sonrası bitişe kadar göstermeyeceğim. Videoyu kısa tutmak için bu bitişine kadar göstermeyeceğim. Yeni sıraya başlarken oradan başlayacağım. Şimdi biz bu ortadaki baklavayı şu anda küçültüyoruz. O yüzden bu kenarlara batmayacağız. Direkt bu halkaların içine batacağız. Küçültmek için direkt bu halkanın içine geleceğiz. Eğer bu halkayı büyütseydik buraya da batacaktık. Şimdi küçültüyoruz. 5 zincir. Burayı atlıyoruz. Direkt halkanın içine geliyoruz. Beş zincir. Sıradaki halkanın içinde bir sık iğne yapıyoruz. 5 zincir. Sıradaki halkanın içinde bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki halkanın içinde bir sık iğne. Şimdi son bir tane daha göstereceğim. 5 zincir. Bakın bu kenardan önceki son halka. Buraya da batıp direkt buraya gelip batıracağız. Buraya batmıyoruz çünkü küçültmeye çalışıyoruz. 5 zincir çektikten sonra bu halkanın içinde de bir sık iğne. 5 zincir. Direkt buraya gelip aynı işlemi tekrar ediyoruz. Aynı buradaki gibi arada 5 zincir. Buralarda yapıp sıramızı bitiriyoruz. Sıra sonuna kadar yaptım. 3 zincir yapıp sıramı dönüyorum. Hani diğer kenarda yaptığımız gibi bu 3 zincir benim ilk tığ işim sayılıyor. İkinci tığ işini boşlukta yapıyorum. 2 zincir, 2 tığ işi aynı boşlukta. Şimdi 5 zincir yapacağım. Burada artık çilek modeline başlamış oluyoruz bu sırada. Burada da aynı şekilde bu ortadakinde, burada da bu ortadakinde 5 zincir yapıyorum. Normal ilk önce ikili tığ işini yapıyorum, 2 tane. Normalde 2 zincir yapıyorduk bunlarda. Şimdi çilek modeline başlamak için trabzan yapacağız boşlukta. 5 tane zincir yapıyorum. 5 zincir aynı boşlukta 2 trabzan. Beş zincir. Burada normal aynı işlemi yapıyoruz.
Bu kenardaki şerit, buradaki şerit, bu şerit ve bu kenardaki şerit sıra model bitene kadar, runner modeli bitene kadar devam ediyor. Sadece bu ortadakiler kısa olacak. Sonra kesiyoruz bunları ama buradakiler, bu 4 sıra sonuna kadar devam ediyor. Ve aynı şekilde sayıları hiç değişmiyor. Birincisini yaptım. Şimdi ikincisini yapıyorum. 2 zincir ve 2 ikili tığ işi yapıyorum. Şimdi 5 zincir yapıyorum. Aynı diğer sırada yaptığımız gibi bu ortada böyle tek halka kalana kadar bu kesme işlemini yapıyoruz. Bu kenara batmıyoruz. Bu ilk halkanın içine batırıyoruz. Ben bunları halka olarak saymayacağım. Halka deyince sadece bu ortadaki zincirleri anlayın. İlk halkanın içine batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi 5 zincir yapıyorum. Sıradaki halkaya sık iğne yapıp aynı şekilde devam ediyoruz. Bu sonuncu halkaya gelene kadar bu şekilde 5 zincir çekip batıyoruz. Sonra buraya batmıyoruz. Burayı da aynı diğer taraf gibi devam ediyoruz. Burası aynı. Bunun ortasında aynı burası gibi 5 zincir çekiyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 3 zincir. Sıramı dönüyorum. Bu kenar işlemi aynı. Bu benim ilk tığ işim. İkincisini boşlukta yapıyorum. 2 zincir. Aynı boşlukta 2 tığ işi. Şimdi 5 zincir çekip burada artık çilek modeline başlıyoruz. 5 zincir. Bu boşluğa gelip toplam 10 tane tığ işi yapıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane tığ işi yaptım. Şimdi 5 zincir yapıp buraya aynı işlemi tekrar ediyorum. İki tığ işi, iki zincir, aynı boşlukta 2 tığ işi. Aynı diğer sırada yaptığımız gibi 5 zincir, ilk halkaya gelip oraya batıyoruz, hala küçültüyoruz. Şimdi toplamda 3 tane var. Burası bu şekilde tek halka kalana kadar küçültüyoruz. 5 zincir, ilk boşluğa batarak sık iğne yapıyoruz. Aynı halka yapma işlemine devam ediyoruz. 5 zincir gelip buraya batıyoruz. Bu sonuncu halkadan 5 zincir çekip buraya geliyoruz. Hala küçültüyoruz. Burayı da aynı diğer taraf gibi yapıyoruz. Bu kenar işlemleri aynı. Ortada 10 tane tığ işi yapıyoruz. Buradaki gibi. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Yeni sırada buluşalım. Şimdi sıra sonuna kadar yaptım. Burayı da aynı diğer taraf gibi yaptım. 3 zincir çekiyorum. 3 zincir. Bu ilk tığ işimiz sayılıyor. İkincisini sıradaki boşlukta yapıyoruz. 2 zincir. Aynı boşlukta 2 tığ işi daha yapıyoruz. Şimdi bu çilek modelinde, çilek modeli bittikten sonra burayı aynı bu şekilde tekrar başlıyoruz çilek modelinin ucunda. Şöyle göstereyim.
Bakın çilek modelini başlıyoruz. Biz şimdi buradayız. Bitince bu aynı başlangıçta yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. Bu kenar kısmında buradan buraya kadar hep 5 zincir çekiyoruz. Ama buradan çilek bitimine kadar hep bu aralarda 3 zincir çekiyoruz. Ben her sırada hatırlatacağım ama aklınızda bulunsun. Ama bu orta kısmı yaparken hep kenarlar 5 zincir. Burası sabit, değişmiyor. Ama bu çilek modelinde bu kısım, yani bu tığ işi yapmaya başladığımız yerden beri bu 10 tane yaptığımız yere kadar hep 5 tane. Bundan sonrası 3 tane zincir. Şimdi o kısmı yaptık. Beşli olan kısmı hepsini yaptık. Şimdi 3 zincir yapmaya başlıyoruz. 3 zincir. İlk tığ işinin tepesine gelerek normal bir tane tığ işi yapıyorum. Bir zincir. Sıradaki tığ işinin üzerine bir tığ işi yapıyorum. Bir zincir. Sıradaki tığ işinin üzerine bir tığ işi. Bu şekilde bütün bu 10 tane yaptığımız tığ işinin üzerine aynı şekilde yapıyoruz. Bir tığ işi, bir zincir ve toplamda bu şekilde 10 tane sıra sonuna kadar, yani buraya kadar yapalım. Şimdi sonuncuyu yapacağım. Bir zincir çektim. Sonuncu tığ işin üzerine bir tığ işi yapıyorum. Bunu iyi saymamız gerekiyor her seferinde. 10 tane olması lazım. Eğer 10 tane olmazsa model kayacaktır. Buna dikkat edelim ve her seferinde tekrar sayalım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşlukta normal kenar işlemini yapıyorum. 2 adet tığ işi, 2 zincir, 2 tığ işi yapıyoruz. Bu kenar işlemi aynı şu anda. Hala burayı küçültmeye devam ediyoruz. 5 zincir yapıp ilk halkamıza batacağız. Şu anda hala 2 tane kaldı. 1 tane olana kadar küçültüyoruz. 5 zincir. İlk halkanın içine batarak bir sık iğne. 5 zincir yapıyorum. Sıradaki halkaya batıyorum. Başka halka kalmadı. Ve sonuncu olmuş oluyor halka. Beş zincir ve sıradaki halkanın içine bir sık iğne yapıyorum. Başka batacak halka yok. Artık 5 zincir gelip 5 zincir yapıp bu kenar işlemini yapıyorum ve şu anda ortada bir tane halka kaldı. Dönüşte artık buraya halka değil, aynı buradaki gibi bu halkanın üzerine başlayacağız. Şimdi 5 zincir yapıp bu kenar kısmı da aynı bu diğer taraf gibi yapıyoruz. Sıra sonunda görüşmek üzere. Sıra sonuna kadar aynı diğer taraftaki gibi yaptım. 3 zincir. Sıramı dönüyorum. Bu benim ilk tığ işim. İkinci tığ işini boşlukta yapıyorum. Aynı diğer kenarlarda yaptığım gibi. 2 zincir. Aynı boşlukta 2 tığ işi. Şimdi dediğim gibi artık kenarlarda 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir. Şimdi bu diğer sırada yaptığımız bütün tığ işlerin üzerine bir sık iğne yapacağız. Boşluklarda değil. Diğer modelde boşluklara da yapmıştık ama bu modelde tığ işinin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu çileğin üzerindeki zincirleri yaparken hep 5 zincir çekeceğiz. Aynı bu ortadaki gibi. 5 zincir.
Sıradaki tığ işin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. 5 zincir. Sıradaki tığ işinin üzerine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 5 zincir yapıp bütün bu diğer sırada yaptığımız tığ işlerin tepesine batarak bir sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar, buraya kadar aynı şekilde yapalım. 5 zincir, bir sık iğne. Hepsinin üzerine yaptım. Sadece sonuncuyu yapmadım. Sizinle birlikte yapmak için 5 zincir. Sonuncunun üzerine de bir sık iğne. Ve bunlara da ben halka diyeceğim. Halkalarımız oluşmuş oluyor. Toplamda 9 tane halkamız var. 9 tane halka. Alt tarafta 10 tane tığ işi vardı. 9 tane halkamız var. Şimdi dediğim gibi 3 zincir yapıyorum. Normal bu şeritlerime devam ediyorum. 2 tığ işi, 2 zincir. İki zincir, aynı boşlukta 2 tığ işi. Şimdi artık bunu küçültme işlemi yapmıyoruz. Burada bakın, küçültme, biz yarısından başlamıştık bunun. Küçültme işlemi bitti. Aynı bunlardan toplamda 4 tane üst üste yapacağız. Buraları hiç çoğaltmadan. Bunu 4 tane. Çileklerden önce 3 tane yapıyorduk ama bu ortalarda 4 tane yapıyoruz. 5 zincir. Bu tek kalan halkanın içine geliyorum. 2 tığ işi, 2 zincir yapıyorum. Bu 1, 2, 2 zincir, 2 tığ işi. Şimdi ilkini yapmış olduk. Toplam 3 tane daha yapacağız. 5 zincir yapıp bu diğer tarafı da aynı buradaki gibi yapıyoruz. Aynı işleme devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Oradan tekrar göstereyim. Sıra sonuna kadar yaptım. Burayı da aynı diğer taraftaki gibi. 3 zincir yapıyorum. Sıramı dönüyorum. Normal kenar işlemini yapıyorum. İkinci tığ işini boşlukta yapıyorum. 2 zincir, aynı boşlukta 2 tığ işi yapıyorum. Şimdi aynı ortadaki gibi burada da küçültmeye başlayacağız. Hep halkaların içine batıyoruz. 3 zincir, ilk halkanın içine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir, ikinci halkanın tam ortasında bir sık iğne yapıyorum. Ve bir halkamız oluşmuş oldu. 5 zincir, ikinci halkanın içinde bir sık iğne. İkinci halkamız da oluşmuş oldu. 5 zincir, sıradaki halkanın içinde bir sık iğne. Bu şekilde bütün halkaların içine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu sonuncuya gelene kadar. Sonuncu halkaya da batarak bir sık iğne yaptım. Az önce sırada, diğer sırada 9 halka vardı. Bu sırada toplam 8 tane halka var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 zincir yapıp normal kenar işlemini yapıyorum. 3 zincir normal kenar işlemini yapıyorum. 2 tığ işi, 2 zincir.
Aynı boşlukta 2 tığ işi. Beş zincir yapıyorum. Bunun ortasına gelerek aynı işlemi burada da tekrarlıyorum. 5 zincir boşlukta 2 tığ işi, 2 zincir, 2 tığ işi. Beş zincir yaparak bu kenar işlemini yapıyorum. Burayı da aynı diğer taraftaki gibi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 3 zincir, sıramı dönüyorum. Aynı kenar işlemini tekrar ediyorum. Üç zincir, ilk halkamın içine batarak, bu 5 zincir çekerek yaptığım halkanın içine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir, sıradaki halkanın içine batarak bir sık iğne yapıyorum ve bu şekilde bütün halkaların içine batarak yapıyorum son halkaya gelene kadar. Sonuncu halkanın içine de battım. 3 zincir yapıyorum. Bu kenar işlemini tekrar ediyorum. İki zincir, 2 tığ işi. Şimdi burayı tekrar aynı tekrarlıyorum. 5 zincir. Buraya geliyorum. 5 zincir, tekrar ortada aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 tığ işi. 5 zincir yaparak sıraya devam ediyorum. Aynı buradaki işlemi burada tekrar ediyoruz. Şu anda 3 sıra oldu. Bu toplamda böyle 4 sıra olacak. Çileklerin altında 3, baklavaların üzerinde 4. Bir sıra daha böyle yaptıktan sonra baklavamıza başlayacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar aynı şekilde yaptım. 3 zincir yaptım. Sıramı dönüyorum. Kenar işlemini yapıyoruz. Üç zincir yapıp ilk halkanın içine batıyoruz. 1 2 3. İlk halkamızın içinde bir sık iğne yapıyoruz. 5 zincir, sıradaki halkanın içinde bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bütün halkalarımızın üzerine batıyoruz. Sonuncu halkaya kadar bu şekilde yapıyoruz. Bu çileğimiz küçülüyor. Burası hep aynı şekilde olacak. İlk halkaya batıp sırasıyla gideceğiz. Bu çilek küçülecek. Şimdi bu sırayı yaptıktan sonra da burada da baklava desenine başlayacağız. Buraya kadar aynı şekilde devam edelim. Sonuncu halkanın içine de bir sık iğne yaptım. 3 zincir, aynı bu kenar işlemini tekrar ediyorum. İki zincir, aynı boşlukta 2 tığ işi yapıyorum. 5 zincir yapıyorum. Aynı işlemi burada da tekrar ediyorum. 5 zincir, bu ortadaki gibi 2 tığ işi, 2 zincir, 2 tığ işi yaparak sıra sonuna kadar burayı da aynı bu şekilde devam ediyoruz. Burada toplamda 4 tane olacak. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Toplam 4 tane oldu. Aynı diğer sıradakiler gibi yaptım. Şimdi devam ediyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde yaptım. Bakın halkalarımız artık azalıyor. Şu anda 6 tane halka var. Burası da tek olana kadar küçültüyoruz. 3 zincir, sıramı dönüyorum.
normal kenar işlemini yapıyorum. 2 zincir, 2 tığ işi. Üç zincir. İlk halkamızın içine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekerek sıradaki halkaya batarak son halkaya kadar bu şekilde yapalım. Son halkayı da yapalım. Bu kenarı da yapalım. Ondan sonraki işlemi göstereyim. Buraya kadar aynı. Bu kenar işlemine kadar yapalım. Şimdi ben buraya kadar geldim. Bunu 4 sıra bu şekilde yapmıştık. Şimdi artık bu baklava deseni yapmaya başlıyoruz. Bu çilekler küçülüyor. Bu baklava deseni de büyümeye başlıyor. 5 zincir. Bu diğer sırada bu 5 zincir çektiğimiz yerin ortasında bir sık iğne yapıyoruz. 5 zincir. Bu yaptığımız diğer sıradaki boşluğun ortasına bir sık iğne yapıyoruz. 5 zincir. Bu diğer kenarda da yaptığımız 5 zincirin ortasında bir sık iğne yapıyoruz. 5 zincir yapıyoruz. Burada normal kenar işlemini yapıyoruz. 2 tığ işi, 2 zincir, 2 tığ işi yapıyoruz. Şimdi bunlar kenar zincirleri olmuş oldu ve ortada 2 tane halkamız oluşmuş oldu. Buralar kenar zinciri ve burayı da diğer taraftaki gibi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar yaptım. Şimdi sıramı tekrar dönüyorum. 3 zincir. Bu kenar işlemi aynı. Üç zincir. İlk halkamızın içine batarak bir sık iğne yapıyoruz. 5 zincir. Sıradaki halkaya sık iğne batarak bu şekilde son halkaya kadar yapıyoruz. Bu kenar işlemini de yapıyoruz. Ondan sonra bu kısmı devam edeceğiz. Bu kenar işlemine kadar bu şekilde yapalım. Bu çilek modelin kenar işlemine kadar geldim. Burada baklava desenini küçültürken bu halkalara batıyorduk. Ama şimdi biz bu halkayı büyüteceğimiz için bu kenar zincirlerine de batıyoruz. 5 zincir. Bu kenar zincirin ortasına bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki halkanın içine bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki halkanın içine bir sık iğne. 5 zincir. Bu kenar zincirin ortasına bir sık iğne. 5 zincir. Normal bu kenar işlemini yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Bu kenarları saymıyorum ve 3 tane şu anda halkamız oluştu. Baklavayı büyütmeye başladık. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Kenara kadar geldim. Şimdi kenar işlemini de yapıyorum. 3 zincir. Bu çilek bitene kadar hep aynı şekilde devam edeceğiz. Bir tane halka kalana kadar. Boşluğun içinde bir tığ işi, 2 zincir, aynı boşluk içinde tığ işi yapıyoruz. Şimdi 3 zincir. İlk, yani bu kenar zincirini saymıyoruz. İlk halkanın içinde bir sık iğne. Bu şekilde bu kenar işlemine kadar yapalım. Halkalara 5'er zincir batarak
bu kenar işlemine kadar yapalım. Şimdi bu kenar işlemine kadar yaptım. Baklava deseni yapmaya devam ediyoruz. Şimdi hala büyütüyoruz. 5 zincir. Bu kenar zincirin ortasına batarak bir sık iğne yapıyoruz. 5 zincir. Sıradaki halkamızın içine batarak bir sık iğne. Bu şekilde halkaların içine batıyoruz hepsini. 5 zincir. Sıradaki halkanın içine bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki halkanın içine bir sık iğne. 5 zincir. Bu kenar zincirimizin ortasına bir sık iğne. 5 zincir. Normal burada kenar işlemi yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi bu kenar zincirlerini saymazsak toplam 4 tane halkamız oldu. Bu şekilde toplam 6 tane halkamız olduktan sonra baklavayı küçültmeye başlayacağız. Şu anda toplam 4 tane oldu. Sıra sonuna kadar yaptım. Şimdi bu çilekte de 3 tane halkam kaldı. Burası tek halka olana kadar devam ediyoruz. Normal kenar işlemini yapıyorum. 2 zincir. Tekrar aynı boşlukta 2 tığ işi yapıyorum. 3 zincir. Kenara batmıyorum. Direkt halkanın içine bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir yapıp sıradaki halkalara batıyorum. Ve bu kenar işlemine kadar aynı bu şekilde devam edelim. Bu kenar işlemine kadar geldim. Burada 2 halkamız kaldı. Burada da şimdi 5 halkamız olacak. Dönüşte 6 olacak. Burası tek olacak. Dönüşte artık bu işlem bitiyor burada. Ve aynı bu başlangıç noktasına kadar gelmiş oluyoruz. Bu sırayı bitirdikten sonra bir sıra daha yapınca bu başlangıç noktasına artık gelmiş oluyoruz. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Bu kenar zincirimin ortasına batıyorum. Bir sık iğne. 5 zincir. Bütün halkaların içine birer tane sık iğne yapıyoruz. 5 zincir, bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki halkanın içinde bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki halkanın içinde bir sık iğne. Bu şekilde bütün halkaların içine batıyoruz. 5 zincir. Bu son halkamız kaldı, ona batıyoruz. 5 zincir çekip bu kenar zincire batıyoruz. Kenar zincirin ortasında bir sık iğne yapıyoruz. 5 zincir. Normal kenar işlemini yapıyoruz. Şimdi orta baklava kısmını yaptık. Şimdi bu sırayı da sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar yaptım. Kenar işlemini yapıyorum. Sıram döndükten sonra şimdi 3 zincir yapıyorum. Artık çileği bitirme işleminde son sırayı yapıyoruz. Şu anda 2 halkam kalmıştı. Bu sırada bir tane kalacak. Ondan sonra çilek bitmiş oluyor. 3 zincir. Tekrar halkamızın içinde bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki halkanın içinde bir sık iğne. 3 zincir. Normal kenar işlemini yapıyorum. İki zincir. Aynı boşlukta 2 tığ işi. Burada baklava kısmını hala uzatıyoruz. Şimdi burası da 5 tane var. Şimdi bu sırada da burası 6 tane halka olacak.
Burayı da büyütme işleminde son sırayı yapıyoruz. Bundan sonrasında baklava küçülecek. 5 zincir. Bu kenar zincirimin ortasında bir sık iğne. 5 zincir. Bu şekilde bütün halkaların ortasına batarak sıra sonuna kadar yapalım. Bu kenara da batarak kenar işlemini yapacağız. Bütün halkaların ortasına battım. Şimdi 5 zincir yapıp kenara da batıyorum. Bu son zincirin ortasına batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Normal burada kenar işlemini yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Yani burayı diğer taraftaki gibi sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar yaptım. Çilek motif kısmı bitmiş oldu. Artık bunu küçültmeyeceğiz. Şimdi buraya kadar yapılan işlem. Şimdi yapacağım sıra bu ilk sıram olacak. Burada ilk yaptığım sırayı şu anda buraya yapacağım. Ve örnek burası. Yani buradan gerisi aynı olacak. Şimdi ben bu sırayı da göstereceğim. Ondan sonrasını artık bu başlangıç kısmındaki gibi devam edeceksiniz. Aynı şey tekrar edilecek. 3 zincir. Normal kenar işlemini yapıyorum. 2 zincir. Tekrar aynı boşlukta 2 tığ işi. Şimdi burada küçültürken hep 3 zincir çekmiştik. Daha önce dediğim gibi artık bu kısmında 5 zincir çekiyoruz buraya kadar. Şimdi 5 zincir. Tığıma doluyorum. Bu tek kalan halkanın içine 2 tığ işi. 2 zincir yapıyoruz. 2 zincir. Aynı boşlukta 2 tığ işi. Beş zincir. Normal kenar işlemini yapıyorum. İki zincir. 2 tığ işi. Şimdi bu baklava deseni de ortada toplam 6 tane halkamız oldu. Bu kenarı saymadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu baklavayı küçültüyoruz. Artık burada büyütmüyoruz. Büyütürken bu kenar zincirine batıyorduk. Şimdi küçülteceğimiz için bu kenar zincirine batmadan şu ilk halkamıza batacağız. Burayı karıştırmayalım. 5 zincir. Bakın bu ilk boşluğa batmıyoruz. Bu yaptığımız halka olarak saydığım yerin içine bir sık iğne yapıyoruz. 5 zincir. Bütün halkaların içine birer tane sık iğne yapıyoruz. 5 zincir. Sıradaki halkanın içine bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki halkanın içine bir sık iğne. Bu işlemi son halkaya kadar tekrar ediyoruz. Şimdi sonuncusuna da batıyoruz. Bu kenar zincirine batmadan 5 zincir çekip bu kenar işlemini yapıyoruz. Bakın bu kenarlara batmadık. Direkt son halkadan buraya battık. Artık bunu küçültüyoruz. Şu anda 5 tane halkamız oldu. Buraları saymadan 5 tane halkamız oldu. Artık bunu küçültmeye başlıyoruz. Aynı buradaki gibi. Şimdi ben buradan sonrasını tekrar etmeyeceğim. Çünkü buradayız. Buradan aynı tekrar başlayarak runner'ı istediğimiz ölçüye kadar yapıyoruz.
Şimdi bu sırayı sıra sonuna kadar yaptıktan sonra aynı bu şekilde ikinci sırayı böyle, üçüncü sırayı böyle bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Yapmak istediğimiz uzunluğa kadar bu şekilde yapalım. Şimdi ben runner'ımı yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Son sıraya geldim. Normalde burada 3. sırada bu çilek modeline başlıyorduk. Şimdi çilek modeline başlamayacağım. Aynı bu sırada yaptığım gibi 2 zincir çekeceğim buralarda. Gerisi de aynı. Normal kenar işlemi için 3 zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Bir tane tığ işi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir tığ işi. Bir tığ işi. Toplam 2 tane yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Boşlukta aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 tığ işi. 2 zincir. Aynı boşlukta 2 tığ işi. 5 tane zincir çekiyorum. Aynı işlemlerime devam ediyorum. Buraya gelip 2 tığ işi, 2 zincir yapıyorum. 2 zincir, 2 tığ işi. 5 zincir çekiyorum. Normal küçültme işlemini yaparken yaptığımız işlemi yapıyoruz. Buraya batmıyoruz. Buradakine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tam ortasında bir sık iğne. 5 zincir çekip diğer boşluklara da batıyoruz. Sonuncuya batmıyoruz. Küçültüyoruz aynı buradaki gibi. Buraya kadar yapıyoruz. Buradan sonrası da aynı bunun gibi yapacağız. Normalde bu sırada burada 5 zincir çekiyorduk yeni çileğe başlamak için. Şimdi bitirme işlemi olduğu için ben bu sıradan sonra devam etmiyorum ama siz devam etmek istiyorsanız burada 5 zincir yapıp çileğe başlayabilirsiniz. Runner kısmı bu kadar. Şimdi püskülü yapılışına geçebiliriz. Bu sıramı ben buraya kadar tamamlayacağım. Ondan sonra püskülü yapılışına geçebiliriz. Sıra sonuna kadar aynı yaptım. Bakın 3 tane halkamız oluştu. Sıra sonuna kadar yaptım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ve bu ipi saklıyoruz. Ondan sonra püskülü yapıyoruz. Son sırayı ben bu 3 tane olan yere kadar yaptım. Normalde burada 5 zincir çekip çilek modeline başlıyorduk. Ben son sırada 2 zincir yaptım. Bu şekilde kestim. Siz örneği bitirirken burada da bitirmek istiyorsanız burada da bitirebilirsiniz. Ama ben başlangıç kısmıyla uyumlu olsun diye bu şekilde bitirmek istedim. Ama siz burada da bitirmek isterseniz şurada da bitirebilirsiniz. Tam çileğin bitiminde, yani bu tığ işlerini yapmadan buradan da bitirebilirsiniz. Siz nerede bitirmek istiyorsanız oraya kadar, yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Ben püskül için bu ipi seçmiştim. Daha kabarık dursun diye uç kısımlarında. Ama bu model esneyen bir model olduğu için bu iplerden kullanmayın. Kendi ipini ve küçük püsküller kullanmaya çalışın ki aşağı doğru esnetmesin. Eğer masanın üstünde kısa yapacaksanız, sarkıtmayacaksanız bu tarz ip de kullanabilirsiniz. O zaman püskülün önemi yok ama sarkıtacaksanız ağırlık yapıyor. Modeli aşağı doğru çekiyor. O da aklınızda bulunsun. 2 adet ip hazırlıyorum. Yaklaşık 40 santim boyunda. Bağlamak için o. Ben püskülümü elimde yapıyorum. Bu kalın ip olduğu için çok fazla sarmama gerek yoktu. Ben 10 defa saracağım. Ama siz ince iple yapıyorsanız 20 defa da sarabilirsiniz. On defa sardım. İpin bir tanesini alıyorum. İçinden geçiriyorum. İki sıkı düğüm atıyorum.
İpimi düzeltiyorum. Diğer ipimi alıyorum. Tek tarafını püskülün boyunda tutuyorum. Ve ipin diğer kısmını 3-4 defa sarıyorum. Dört defa sardım. İpin bu sardığım ipin diğer ucuyla 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı. Ve bu ipi daha hoş görünmesi için, arkada saklamak için bu sardığım ipin arkasından beri tığımı geçiriyorum. Bu düğüm attığım ipi oradan beri aşağı doğru çekiyorum. Daha temiz duruyor. Bu şekilde düğümü arkaya çektim. Sonra bu ucunu kesiyorum. Boyunu düzeltiyorum. Püskülümüz hazır. Şimdi püskül takarken bu boşluğa, buraya ve bu orta kısımda da 3 tane boşluk vardı. 3 halka. Bu kenarları saymıyorum. Bu 3 halkada birinci ile üçüncüye taktım ve buralara taktım. Toplamda 8 tane püskül taktım. Ama bu kısmı eğer isterseniz sade de bırakabilirsiniz. Sadece zincir çekerek de püskül yapabilirsiniz. Püskül bir tane takılışını göstereceğim. Boşluktan ipin bir tanesini alıyorum. 2 tane sıkı düğüm atıyorum. Ve örneğin tersinden beri bu sardığım ipin arkasından beri tığımı geçiriyorum. Ve ipimi oradan aşağı doğru çektiriyorum. Modelin arkası temiz durması için. Ve bu püskül ucunu da püskülün boyunda kesiyorum. Bu şekilde sırasıyla püsküllerimizi takıyoruz. Az önce dediğim gibi zincir çekerek de bu şekilde püskül de yapabilirsiniz. Hemen nasıl yaptığımı da göstereyim. 20 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 tane zincir yapıyorum. En son bu zincire batmışım. Şimdi zincirden sonra başka zincir olmadığı için direkt trabzanın tepesine batıyorum. Tığ işinin tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir tane püskülümüz bu şekilde hazır olmuş oluyor. 20 tane zincir çekiyorum. Zincir. En son bu tığ işin tepesine batmışım. Şimdi yanındakine batıyorum. Hepsinin üzerine birer tane batıyoruz. Bu boşlukta da sadece bir sefer batacağım. 20 zincir çekeceğim. Burada da bir sık iğne yapacağım. Ondan sonra trabzana geçeceğim. 20 zincir. Şimdi boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 20 zincir çekip bu tığ işinin tepesine batıyorum. 20 zincir. Şimdi sıradaki tığ işinin tepesine batıyorum. Hep yanındakine batarak devam ediyoruz. 20 zincir ve yanındakine batarak devam ediyoruz. Eğer bu sizin için çok sık görünüyorsa bir boşluk atlayıp ikincisine batarak da yapabilirsiniz. Daha seyrek olacaktır. İsterseniz de püskül uygulayabilirsiniz. Bir tane daha bir şey göstereceğim. Onu da yapabilirsiniz.
Yaklaşık 25 santim uzunluğunda ip kesiyoruz. Bu yapmak istediğiniz kalınlığa bağlı olarak sayıyı arttırabilirsiniz. Ben size göstermelik olarak şu anda 5 tane yapacağım. 5 yapabilirsiniz, 10 yapabilirsiniz, tek tek yapabilirsiniz. Ortadan katlıyorum. Katladığım yere böyle bakın zincirlerin içinden geçiriyorum. Ve bu uç kısımlarını bu halkanın içinden geçiriyorum. Ve sıktırıyorum. Bu şekilde de bu püskülü de tercih edebilirsiniz. Bu da hafif olacaktır. Hepsinin uçlarına batarak bu boşlukta, bunların başına, bu halkalarda hepsinin başına batarak bunu da yapabilirsiniz. Bu daha kolay olur. Ve bu daha güzel duracak. Püsküllerin olabildiğince az dolamaya çalışın, ince yapmaya çalışın. Ağır geliyor, modeli esnetiyor. Şimdi hem düz durması için hem de ağırlığı biraz düşürmek için boylarını kısaltıyorum. Kendi ipiyle yapılırsa daha hafif olacaktır. Ben biraz farklı bir ip kullandığım için ağır oldu püsküller. Yapılışı bu kadar arkadaşlar. Kolay ve şık duruyor. Ben duruşunu çok beğendim. Çok güzel duruyor. Rengi de çok hoş durdu. Diğer renklerde de hoş duracaktır. Videomu beğendiyseniz videomu like ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum.